Herkese merhaba. İnsan yavrusunun yaşı kaç olursa olsun kıskançlık duygusu sürekli yaşanabilen bir duygudur. En az iki kardeş ya da daha fazla kardeşin olduğu hemen her ailede kardeş kıskançlığı görülür. Kardeş kıskançlığının şiddetini belirleyen en önemli belirteç ise anne baba tutumlarıdır. Anne babanın tavır ve tutumları kardeş kıskançlığının seyrini azaltabileceği gibi artırabilir de. Özellikle anne sevgisi ve ilgisi çocuk için fazlasıyla önemlidir. Onu doğrudan emziren ve zamanının çoğunu annesiyle geçiren çocuk için annesinin sevgisini kaybetmek fikri oldukça acı verici bir duygudur. Annesinin ilgi ve şefkatini, ilgi ve sevgisini kaybetmek ya da bir başka çocukla onun sevgisini paylaşma olasılığı çocuk için baş edilmesi zor bir duygudur. Hadi şimdi sadece hayal edelim. Sevgiliniz ya da eşiniz bu akşam eve geldiğinde yanında bir başkasıyla gelip sizi tanıştırsa ve şöyle dese: "Artık bizimle yaşayacak ve benim sevgim her ikinize de yeter" demiş olsa nasıl hissedersiniz? Kardeş kıskançlığı ile hayal ettiğimiz bu durum arasında bir benzerlik kurabiliriz sanıyorum. Her iki durumda da sevginin paylaşılması gibi zor ve kaldırılması güç bir durum var. Ailenin tek çocuğu olmak, anne babanın sevgi ve ilgisinin merkezinde olmak demekti. Ta ki ikinci bir kardeş gündeme oturana kadar. Anne baba ikinci çocuğu planlarken ilk çocuğunun bu durumu önceden kabul etmesini rahatlatıcı bulur. Bazen de birinci çocuğun ısrarla kardeş istemesi anne babayı yüreklendirir. Unutulmamalı ki çocuklar belirli yaşa kadar somut düşünürler. İstekleri, beklentileri kısa süreler içinde değişebilir. Bugün istediği şeyi yarın istemeyebilir. Birinci çocuk kardeş isterken oyun arkadaşı ister. Birlikte zaman geçirebileceği, gerektiğinde evden gönderebileceği bir arkadaştır sadece. Bir kardeşi daha olursa aynı evi, belki de aynı odayı paylaşacağını bile düşünmez. Hele de anne babanın ilgi ve sevgisini paylaşacağı düşüncesi aklının ucundan bile geçmez. Yeni kardeşi daha da somutlaşıp doğum gerçekleştikten sonra çocuk için kırılmalar ve incinmeler başlar. Yeni doğan çocuğu görmeye gelenlerin bebekle ilgilenmeleri ve onunla neredeyse hiç ilgilenmemeleri ilk çocuk için oldukça zor olduğunu tahmin edebiliriz. Anne baba ilk çocuğa şunun gibi ifadeleri sıklıkla kullanmaya başlar tam da bu süreçte. "Artık abi oldun. Artık abla oldun. Sen büyüksün." Anne babanın ilgi ve sevgisinin bölünmesi ilk çocuğu derinden yaralar ve bu durum çocuğun tutum ve davranışlarına yansır. Bebeğin sağlık ve bakımına dair daha fazla zaman harcanması büyük çocuk için huzursuzluk yaratır. Uyku sorunları, alt ıslatma, hırçınlık, tırnak yeme, nedensiz ağlamalar, içe kapanma, arkadaşlarıyla kavga ve sürtüşme gibi uyum ve davranış sorunları ortaya çıkabilir. Aile içi iletişim ve ilişkilerin gelişimi açısından buraya kadar olanlar bir nebze kaçınılmaz şekilde yaşanabiliyor. Şimdiye kadar söylediklerim süreci betimlemekle ilgiliydi. Bu noktadan sonra ise kardeş kıskançlığını azaltan ve artıran anne babanın eksik ve yanlışlarını irdelemek istiyorum. Yeni doğan kardeşine karşı gösterilen ilgiyi merak eden çocuk, küçük kardeşine dokunmak, öpmek, sevmek, hatta oyun oynamak istercesine yaklaştığında anne baba ona zarar verebilir düşüncesiyle büyük olanı uyarır. Yeni doğana karşı korumacılık, dikkat ve temkinli duruşu büyük çocuk hisseder. Çocuk için bu durum ayrımcılık yapıyorlar düşüncesiyle eşleşir. Onu benden daha mı çok seviyorlar acaba? Bu kuşku çocuk için dayanılmazdır. Büyük çocuk bir anda abla ya da abi olmuştur. Şak diye yapıştırır anne baba. "Sen büyüksün. O daha küçük." Küçük kardeşin korunduğuna dair fikirler giderek güçlenir büyük çocuk için. Oysa büyük olanın suçu neydi ki? Birkaç yıl daha önce doğmak mı? Evin en küçük bireyi de büyüdükçe kardeş kıskançlığını göstermeye başlar. Gerek büyük olan çocuğun tavır ve davranışlarını kopyalayarak, gerekse anne babasının ilgi ve sevgisinin daha fazlasını istediği için bu duyguları alevlenir.
Çocuklar büyüdükçe aile içinde bazen açıkça, bazen örtük şekilde kıskançlık her iki çocukta da şiddetlenebilir. Bakalım anne baba bu dönemlerde neler yaşar? Anne baba büyük çocuğun yaşadığı zorlukları sezinler. Kardeşini çok kıskanıyor şeklinde de şikayet ederler. Ama bu işin bir parçasında kendi duygularının da rolü olduğunu çoğu zaman unuturlar. Anne baba böyle zamanlarda kendini suçlar ve adalet duygularıyla ortamı düzenlemeye çalışır. Ben her zaman söylerim. Anne babalar tümüyle iyi niyetle çocuğunun iyiliği için davranır. Ama iyi niyetle yapılan bu davranışların kimisi doğru, kimisi de yanlış olabiliyor. Yeni doğan ile daha az ilgileniyormuş gibi davranışlar büyük çocuk için daha da güvensizlik yaratır. Belirsizlik onun için hiç istenmeyen bir duygudur. Neden böyle davranıyorlar ki? Yani büyük olan çocuk, evet çocuktur ama apaçık görünen de bir gerçek var. Küçük olan çocuğun zorunlu bakım ihtiyaçları nedeniyle daha fazla ilgilenilmesi gerekiyor. Ve bu durum ne kadar saklanabilir ki? Tabii ki büyük çocuk bu durumu sezgisel olarak algılıyor ve bundan rahatsızlık duyuyor. Anne babanın kaş yapayım derken göz çıkaran bir başka yanlışı ise büyük olan çocuğu hediyelere boğarak kendilerini affettirircesine onu mutlu etmeye çalışmasıdır. Çocuğun ihtiyacı olan ise sadece samimi sevgi ve şefkat duygusudur. O, hediyeleri gerçekten istemiş bile olsa aslen beklediği şey kaliteli zaman geçirilmesidir. Sevilmesi, bunların söz ve davranışlarla yaşandığını hissetmesi gerekiyor. Bunun yerine her istediği yapılan, sevilmediğini hisseden, evet altını çiziyorum, çocuğun hissettiği duygu ben sevilmiyorum, ben değersizim. Anne baba ise tabii ki çocuğunu seviyor ama çocuğun bunları hissetmesine engel olamıyor. Büyük çocuğa karşı kendini suçlu hisseden ve çözüm geliştirmeye çalışan anne babanın çözümü uzaklarda aramasıdır asıl problem. Kendini değersiz veya daha az değerli hisseden çocuk hırçınlık, içe çekilme, sessizleşme ya da tam tersine hırçın ve huzursuz davranışlar ortaya çıkabilir. Ya da bedensel bazı şikayetleri olabilir. Karanlık korkuları, yalnız uyuyamama, derslerinde sıra dışılık gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Kardeş kıskançlığı her zaman olumsuz ve kötü anılan bir zor duygudur. Bununla birlikte çocuğun ilk sosyalleşme deneyimi aile içinde başlar. Çocuk bu dünyaya geldiğinde ilk defa anne babasını ve onlar arasındaki rolleri, davranışları ve diğer her şeyi ilk defa ailede görür. Aile içinde edindikleriyle deyim yerindeyse açık denizlere açılma gücünü bulur. Bu nedenle kardeş kıskançlığının olumlu tarafları da var. Kardeşler arasında sevginin elde edilmesi sürecinde yaşanan rekabet, yetişkin yaşamında da ayakta kalma, bireyselleşme, özerkleşme, kendi ayakları üstünde durmanın prova edildiği dönemlerdir. Bu ilk defa kardeşler arasındaki rekabet döneminde öğrenilen bir duygu, edinilen bir duygudur. Bu noktada anne baba tutumlarının niteliğinin bu çocukların gelecekteki yaşamında ne kadar önemli hale geldiğini belirtmek isterim. Bu nedenle çocuklar arasında adaleti tesis etmeye çalışan hakim gibi davranmak yerine şiddet olmadıkça kendi aralarındaki sorunları kendilerinin çözmesine olanak vermekte yarar var. Böylece kendi davranışlarının sorumluluklarını almasını ve davranışlarının olumlu ve olumsuz taraflarını anlamalarına imkan verilmiş olur. Çocuğu hediyelere boğarak, her istediğini yerine getirerek onu mutlu edemezsiniz. Bunun yerine her çocuğun ihtiyacı olan sevgi ve ilgiyi ona vermelisiniz. Söz ve davranışlarla bunu göstermelisiniz. Çünkü her çocuk kendine özgüdür ve onunla geçirilen zaman ona göre farklıdır. Diğer çocuğun ihtiyacı olan ise kendine göredir. Her çocuğun beklentisi bu çerçevede farklıdır. Anne baba olarak, dönüşümlü olarak çocuklara zaman ayırmalı ve birlikte zaman geçirmenin keyfini siz ve onlar ayrı ayrı yaşamalısınız. Mutlak adaleti sağlamak yerine anne baba öncelikle gerçekliğin farkında olmalı.
Bu dünya mutlak adaletin olmadığı, haksızlıkların da, adaletsizliğin de, adil olmayanın da dünyası olduğunu bilmeli. Gerçeklerden hareket etmekte yarar var. Çocuklar büyük dünyanın provasını aile içinde yapıyorlarsa bu gerçekliği de prova etmeliler. Çünkü yetişkin dünyasında her şey adil değil. O halde çocuk kardeşiyle bazen adil olmayan durumları da yaşayabilir ve bunlarla mücadele etmeyi, başarmayı, hakkını aramayı kendisi başarmalıdır. Bazı durumlarda da razı gelmeyi, hoşuna gitmese de kabul etmeyi öğrenmelidir. Hangi yetişkin hayatı tam da istediği gibi yaşıyor? Unutma, sen değişirsen dünya değişir. Bugün bundan sonraki yaşamının ilk günü.